Herkese merhaba. İkinci bölümle devam ediyoruz motifimizi yapmaya. Şimdi 12 sırayı tamamladık. 12. sırada şu 3 zincir boşluklarından toplamda 48 tane olması gerekiyor. Bunları sayalım. Gördüğünüz gibi tekrar hatırlatmak istiyorum. 11 tane trabzanımızın üzerinde 2 tam boşluğumuz var. Şuradaki boşluklarla beraber 4 tane oluyor ama burayı saymayalım. Şu şekilde 2 tam boşluğumuz olmuş oluyor ve toplamda 48 tane var. Evet, şimdi sıradaki rengimi aldım ve devam ediyorum. Herhangi bir 3 zinciri boşluğuna battım. Şöyle bir sık iğne yaptım. Hemen şöyle yapacağım. Buradaki ilk ilmeğin, bakın 2 tane ilmeğimiz var. İlk ilmeğin içine batıyorum şöyle. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle biraz uzattım. Tığımda 2 ilmeğim var. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde yine trabzan yapmış oldum. Hemen şöyle kenara çekeceğim. Şu ipimi de gizleyeceğim. 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi bütün 3 zinciri boşluklarına 3 ikili trabzan yapıyoruz. Aralarda bir zincirimiz var 13. sırada. 14. sırayla devam ediyorum. Hemen tığıma bir ilmek attım. Herhangi bir zincir boşluğuna batıyorum ve direkt sık iğne yaparak başlıyorum. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki bir zincir boşluğuna bir sık iğne. Tekrar 1 2 3 zincir, sıradaki bir zincir boşluğuna bir sık iğne, 3 zincir ve bir sık iğne olacak şekilde sırayı tamamlıyoruz. 14. sırayı tamamladım ve 15. sırayla devam ediyoruz. Şimdi 15. sırada motifimizi kareye dönüştüreceğiz. Sonda bakın burada yine 3 zincirimi çektim. İlk sık iğnenin üzerine kaydırmayla bağladım. Şimdi şöyle hemen ilk boşluğa atladım. Bir ilmek aldım. Yani burada bağladıktan sonra zinciri çekmedim. Şöyle 2 ilmeği topladım. Buraya bir sık iğne yapmış oldum. Tekrar 2 3 zincir çektim. Yani sık iğne ile beraber burada 4 zincirimiz oldu. Şimdi tığıma 2 defa ip alıyorum. 2 tane üçlü trabzan yapacağız. İlk ikisini, diğer ikisini ve son ikiyi birlikte topladım. Yani zincirin boyuna gelene kadar tekrar şöyle bir üçlü trabzan daha yaptım. Burada toplamda 3 tane üçlü trabzanımız oldu. Şimdi devam ediyorum. Sıradaki iki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Şimdi ikinci boşluğa tekrar 3 ikili trabzan. 2 ve 3. Şimdi bir kenarı yaptıktan sonra aynı şekilde takip ederek diğer kenarları da rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi sıradaki iki boşluğa yine üçer tane yarım trabzan yapıyorum. Yani 3 ilmeği birlikte topluyorum. 2 ve 3. Tekrar sıradaki boşluğa 3 yarım trabzan. Şöyle üçüncüsü. Şimdi sıradaki iki boşluğa 3 tane sık iğne yapıyoruz her birine. 2 ve 3. Tekrar sıradaki boşluğa 3 sık iğne. 2 ve 3. Şimdi sıradaki artık başa dönüyoruz. Sıradaki iki boşluğa 3 yarım trabzan. Yani sadece tam ortadaki iki boşlukta sık iğnelerimiz var. Şimdi yine sıradaki iki boşluğa 3 yarım trabzan. Hemen ikincisine yapıyorum. Ve 3. Şimdi sıradaki iki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve 3. Tekrar 2 ve üçüncüsü. Şimdi sıradaki boşluğa 3 tane üçlü trabzan.
Evet, ikinci köşeye gelmiş olduk. Şimdi köşede 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimiz var. Şöyle bakalım. Şimdi burada yani bir kenarda köşe boşluğunu yapmadım. Toplamda 12 tane boşluğumuzun olması gerekiyor. Burada 12 tane boşluğumuz var. Şimdi buradan devam ediyorum sıradan. Aynı boşluğun içine yapmayacağım. Bakın böyle zincirli sıraları yaptığımız zaman şu alttaki ipleri zincirin olduğu yerde yine gizliyorum. Hemen sıradaki boşluğa 5 tane zincirimi çektim. Sıradaki boşluğa 3 tane üçlü trabzan. Şöyle ipimi de gizliyorum. Alttan aldım ipimi. Ve üçüncüsü. Tekrar bu ipi bıraktım. Artık kesebilirim. Şimdi sıradan devam ediyoruz. Bakın bu bizim aslında ikinci köşemiz. Burada yarım köşe olarak başladık. Şimdi bundan sonra devam edeceğiz. Sıradaki iki boşluğa üçer tane ikili trabzan. Yine sıradaki iki boşluğa yarım trabzan üçer tane. Sıradaki iki boşluğa üçer tane sık iğne. Yani toplamda hepsinden 6 tane olmuş oluyor. Tekrar başa dönüyoruz. 2 boşluğa üçer tane yarım trabzan ve ikili trabzan. Sonraki 2 boşluğa ve sonraki bir boşluğa 3 tane üçlü trabzan. Arada 5 zincirimiz var. Sıradaki boşluğa yine 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Burada olduğu gibi. Tekrar başa geldiğimiz zaman köşeyi burada kapanışı göstereceğim. Başladığım yere tekrar geldim ve burada gördüğünüz gibi son boşluğa 3 tane üçlü trabzan yaptım. Yani ilk köşemizi tamamlamış oldum. Şimdi burada kapatırken şöyle 2 zincir çektim. Bir ip aldım. Buradaki ilk zincirin içine batıyorum. Buradan da bir ip aldım. Şimdi 3 kere de çıkarak trabzan yapacağım. İlkinden tek, ikisini birlikte, fazla da uzatmıyorum. İkisini birlikte. Şöyle tam ortaya denk getirdim. Şimdi burada artık bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Yine rengimizi değiştireceğiz. Evet, 16. sırayla devam ediyoruz. Hemen siyah rengimi aldım. Şimdi 16. sıra çok kolay. Hemen şöyle tığıma bir ilmek attım. Herhangi bir köşe boşluğuna şöyle bir sık iğne yaptım. Yine 3 zincir çektim. Şimdi 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. İlk ikisini, diğer ikisini ve son ikiyi birlikte topladım. Tekrar İlk ikisini, diğer ikisini ve son ikiyi birlikte topladım. Şöyle kaydıralım. Yine yarım köşe yaparak başladım. Şimdi burada 16. sırada köşelerde 3 tane zincir çekeceğiz. 5 tane değil. Şimdi burada bütün trabzanların üzerine nasıl görüyorsak aynı şekilde yapıyoruz. Yani 3 tane üçlü trabzanımız var. Hemen burada 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Köşeden sonra. Evet, şöyle üçüncü üçlü trabzanımı yaptım. Burada 6 tane olmuş oldu. Şimdi tekrar sırada 3 tane ikili trabzanımız var. Hatta 6 tane var. Sırasıyla 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani sadece köşelerde 3 tane zincirimiz var. Onun dışında yine köşelerde 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Devamında da aynı şekilde 3 tane üçlü trabzanın üzerine 3 tane üçlü trabzan olarak devam ediyoruz. Şimdi burada 6 tane yine sırasıyla yarım trabzanımız var. Yarım trabzan yapıyorum. Yani 15. sırada nasıl yaptıysak aynı şekilde devam ediyorum ama sadece köşeler ve daha az zincir çekiyoruz köşelerde ve şöyle beşincisi ve 6. yarım trabzan. Evet, köşelerin içine de yine 3 tane üçlü trabzan yaparak devam ediyoruz. Şimdi bundan sonra ben köşeye kadar sessiz bir şekilde ilerleyeceğim. Sık iğnelerin olduğu yere geldim. Evet, tekrar köşenin olduğu yere geldim. Şimdi burada 3 tane üçlü trabzanımı yapıyorum önce.
Daha sonra ipimi gizleyeceğim. Şöyle üçüncüsü. Yine köşenin içine de 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma 2 defa ip aldım. Şöyle ikincisi ve üçüncüsü. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar aynı boşluğa yani köşemize 3 üçlü trabzan yapıyorum. Evet, yine burada devam ediyorum. 3 tane üçlü trabzanım var. Hemen üzerine 3 üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi burada aralarda kaydırma yapmayalım. Bu 3 tane üçlü trabzandan sonra bütün trabzanlarımız hep 6 tane olarak ilerliyor. 6 tane ikili trabzan, 6 tane yarım trabzan, 6 tane tam ortada sık iğnemiz var. Burada yaparken yine sayalım. Sayıları şaşırmayalım. Burada dikkat edelim. Evet, şimdi ben sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Başladığım yere tekrar geldim ve burada kapanışı yaparken hemen şöyle bir ip aldım. Yani alt sıradaki gibi yapmıyorum. Çünkü arada 3 zincirimiz var. Bir ip aldım. Hemen burada yine ilk zincirin içine batıyorum. İlk trabzanın şöyle ilkinin buraya battım. Buradan bir ilmek aldım. 3 tane ilmeğim var. Şöyle biraz uzatıyorum. Şöyle hepsini birlikte ortalayarak topladım ve bir zincir çektim. Evet, hemen ipimi kesiyorum ve son sırayla devam ediyoruz. Yani 17. sıraya başlayacağız. Evet, rengimi değiştirdim ve son sıramızla devam ediyoruz. Şöyle herhangi bir köşe boşluğuna şöyle bir sık iğne yaptım ve 2 zincir çektim. Şimdi burada 2 ikili trabzan yapıyorum. Köşede 3 tane trabzanımız olmuş oldu. Yarım köşeyle devam ediyoruz. Şimdi bu sırayı tamamladığımız zaman da bir alt sırada yani burada gösterdiğim gibi aynı şekilde kapatabilirsiniz. Hemen devam edeceğim. Şurada sırasıyla 3 ikili trabzan yapıyorum. Köşeyle birlikte toplamda 6 tane ikili trabzanımız oldu. Daha sonra bir zincir, bir tane atlıyorum. Yine sırasıyla 6 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi motifi sıralar eklerseniz modeli devam ettirebilirsiniz. Çok güzel görünür. Tek düze bir görünümü yok. Çünkü sürekli trabzanlar yaparak motifi büyütürseniz volanlanma oluşur ve köşeler her zaman daha da sivrilmeye başlar. Şimdi burada ben şimdi 2, 4, 6 tane trabzanımı yaptım. Diğer motifte yapmadım ama burada bundan sonra ikili trabzanlarımı 3 kere de çıkarak yapacağım. Şöyle bir zincir, hemen bir tane atlıyorum. Yine sırasıyla 6 tane yapacağım. Şöyle bakın. İlkinden tek, ikisini birlikte şeklinde. Sıradakinde. Şimdi bu ilk 6 grubumu yaparken çok fazla uzatmıyorum. Sadece hepsinden şöyle ilkinden tek, ikisini birlikte. Tabii sizler normalde yapabilirsiniz. Yani ikili trabzan yaparak biraz ilmeklerinizi bu orta kısma geldiğiniz zaman uzatırsanız daha düzgün bir kare motifimiz olur. Ben diğerinde yapmadım. Ama yine sıralar eklerken diğer sıralarda devam edebilirim o şekilde. Şimdi bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Yine 6 tane. Şimdi tam ortaya geldim. Bakın sık iğnelerin olduğu yerdeyim. Zaten 6 tane sık iğnemiz var. Burada biraz uzatacağım. Yani ilkinden tek yine şöyle biraz uzatarak aynı şekilde yapıyorum ama ilmeklerimi sıkı tutmuyorum. Uzatarak yapıyorum. Evet, şöyle biraz uzattım. Bunu elinizin yapısına göre ayarlarsanız 3, 5 şöyle altıncısı. Evet. Tam ortadakileri daha uzun yaptım. Yani şurada bakın 2 tane grubumuzu normal ikili trabzan yaptım. Daha sonra burada 3 kere de çıkarak yaptım. Çok fazla uzatmadan. Burada uzatarak yaptım. Şöyle kontrol ediyorum. Hepsi aynı seviyede olsun diye. Şimdi yine çok fazla uzatmadan yapacağım. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Yine 3 kere de çıkacağım. Bakın şöyle uzatmıyorum. Hemen olduğu gibi. Şimdi bunu yeni sırada da yapabilirsiniz. Aynı şekilde. Aynı grupların üzerine geldiğiniz zaman. Daha sonra hepsini
İkili trabzanlar olarak devam edebilirsiniz. Şimdi ben de şaşırdım. Örerken konuşuyorum. Dilim sürüşüyor. Ya da burada yanlış yapıyorum. Şöyle size köşeye geldikten sonra tekrar göstereceğim. Evet, şimdi burada 2 tane kaldı. Bir zincir çektim. Şimdi normal ikili trabzan yapıyorum. Yani şunu demek istiyorum. 2 sırada, yani bundan sonra da sıra eklerseniz burada yine şunların üzerine ikili trabzanlar, bu ortadaki 3 tanenin üzerine aynı şekilde devam edebilirsiniz. Ama ondan sonraki sıralarda yine bu şekilde normal ikili trabzanlarla bütün trabzanları aynı şekilde örebilirsiniz. Yani bu dengeyi bir sırada ya da 2 sırada sağladıktan sonra, şimdi yine 5 tane yaptım. Bu altıncısı, bir zincir. Şimdi bir tane atlıyorum. Hemen buraya geldim. Yine 3 tane ikili trabzan. 6'ya tamamlayacağım. Köşenin içine de 3 tane yaparak 6'ya tamamlamış oluyorum. İpimi de gizliyorum gördüğünüz gibi. Şöyle üçüncüsü. Yine 3 zincirimiz var. Döndüm. Tekrar 3 ikili trabzan. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.